Bitcoin'de sert bir kırılma gelebilir dostlar. Bakın Türkiye, Almanya, Fransa, Meksika, Polonya ve Amerika dahil tüm dünyadaki piyasalarda neredeyse böyle kriz varken koronavirüsünden kaynaklı olarak tam 5 milyar dolar para hisse senetlerinden çıkıp muhtemelen dolara kaçmışken azdan az gider, çoktan da çok gider hesabı Bitcoin ve altcoin'lerde sallanıyorlar ki dediğim gibi işin şu an şakası yok. Bitcoin'de kısa vadede sert bir kırılma gelebilir. Uzun vade içinse dostlar ben kişisel olarak hala umutluyum, ondan yana bence sorun yok ama kısa vadede işler gerçekten çok hızlı değişebiliyor. Az sonra bu kırılma meselesinde teknik analiz bölümünde detaylıca masaya yatıracağız ve tüm bunlar şu an olurken birileri de en büyük kripto para borsalarını hacklemeye çalışıyorlar. Boş durmuyorlar. Bunlara çok dikkat edin. Paranızı nerede tuttuğunuza gerçekten önem verin dostlar. Gördüğünüz gibi gündem şu an çok dolu. Önemli olaylar var. Bilmemiz gereken önemli durumlar var. Ayrıca Bitcoin dışında bakın Ethereum, Ripple XRP, Bitcoin Cash gibi bize para kazandırma ihtimali olan coinlerde şu an neler oluyor acaba? Alalım mı satalım mı? İşte teknik analizleri yükseliş mi diyor yoksa düşüş mü diyor? Ve Mart ayında bakın Mart ayında Bitcoin'de özellikle ekstra bir hareketin, ekstra bir hacmin, belki de coşkunun gelebileceği gün, bu özel gün acaba hangisi? Ve Ethereum'da büyük patlama ne zaman gelebilir? Ayrıca bitmiyor. Ripple'ın CTO'su David Schwartz'ın da duyurusuna göre XRP'de fiyatı da belki yükseltebilecek heyecan verici bir gelişme de var. Ve elbette kısa vadeli yükselişlere aldanmadan önümüzde şu an en güncel hangi önemli riskler var ve küçük yatırımcılar olarak biz bu risklerden nasıl korunabiliriz? Hepsini yatırım tavsiyesi vermeden bu videoda analiz edeceğiz. Bu arada kripto sözlük logosunun da neden siyah beyaz olduğunu da ülkece içinde bulunduğumuz bu günlerden anlamışsınızdır. Giden canlar maalesef ki geri gelmeyecek ama tüm şehitlerimizin gerçekten yattığı yer gani gani cennet olsun. Onlar orada canlarını kaybederken Bitcoin falan hikayede işte bakmayın yani devam etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi madde 1 Bitcoin ile başlayalım ve başta Bitcoin olmak üzere tüm altcoin'leri etkileyebilecek küresel olayları, riskleri şöyle bir analiz edip bunlardan nasıl korunabileceğimize bakalım. Bu olaylar şimdi kripto paralar inanın yani dostlar yükselse de düşse de önümüzde birer tehdit olarak duruyor ve şimdi küresel piyasalar biliyorsunuz azdan az gider, çoktan çok gider hesabı bayağı bir düştü son günlerde. Azdan az gider diyorum çünkü Bitcoin ve altcoin'ler hisse senetlerinin o devasa piyasa büyüklüğü var ya, herhalde onunla kıyasladığımız zaman Bitcoin ve altcoin'lerin piyasa büyüklüğü %1 falan olduğu için haliyle küresel olaylardan hisse senetleri kadar sert, derinden etkilenmiyorlar. Hatta Telegram kanalında da paylaştım dostlar. Katılmadıysanız videonun altında linkleri var. Gelip katılabilirsiniz. Reuters'ın haberine göre koronavirüsün etkisiyle dediğim gibi tüm dünyadaki hisse senedi piyasalarından toplam 5 trilyon dolarlık bir para çıkışı oldu. 79 trilyon dolarlık toplam piyasa hacmi var ve bunun 5 trilyon doları çıktı ve muhtemelen de nereye kaçtı? Dolara kaçtı ve bu neredeyse tek günde oldu. Sadece bu çıkan para dostlar bakın büyüklüğünü, işin büyüklüğünü göstermek için söylemek istiyorum. Sadece bu çıkan para Bitcoin'e ve altcoin'lere gelse Bitcoin herhalde 100 bin dolar civarına yükselebilirdi. Çünkü Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan, en yüksek değeri olan 19.800 dolara ulaştığında tüm kripto paraların piyasa değeri 850 milyar dolar civarıydı. Bakın sadece 850 milyar dolar bizi 2017'deki boğa sezonuna geri döndürebilirken acaba 5 milyar dolar bu piyasada neler yapardı? Ama sonuç olarak bu para çok kolay bir şekilde kripto paralara gelse bile hemen getirmezler. Çünkü küçük yatırımcı iyice böyle sağmak için İki ileri bir geri götürürler abi ve işte psikolojik olarak buhran yaratırlar, coşku yaratırlar. Bu tarz böyle bir hani inişler çıkışlar olacak ki bu insanlar, bu daha doğrusu balinalar daha çok para kazanabilsinler. Ya onların açısından baktığımız zaman dediğim gibi eldeki parayı verimli şekilde kullanmak istiyorlar. Neyse ana konumuzdan sapmayalım ve kripto paraların hisse senetlerine göre henüz çok nokta kadar bir çapında olması da bence uzun vadeli yükseliş için önemli göstergelerden bir tanesi olabilir. Bunu da cebe atalım ve bundan belki 10 sene sonra işte Bitcoin ve altcoin piyasası çok daha büyürse şu anki yaşadığımız olaylar çok daha fazla etkileyebilir. Ne bileyim koronavirüsü dedik bilmem ne dedik. Fakat bu korona tamam yeter ama bu konuda fena halde takip etmemiz gereken bir olay var. O da
Çin'den veya başka bir ülkeden gelecek aşının bulunduğu haberi ve dostlar bu haber gerçekten piyasaları rahatlatabilir ve dolara kaçan parayı tekrar gittiği gibi piyasalara geri döndürebilir. Hatta okuduğum kadarıyla şu an bilim dünyası koronanın bu yeni versiyonuna aşı geliştirmek için gerçekten kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. Ve dostlar başta dediğim gibi büyük borsaların hacklenme olaylarına ben bir gelmek istiyorum. Çünkü bu konu pek gündeme gelmedi ama bence gerçekten önemli. Bitcoin'de en büyük hacimli borsalardan biri olan Bitfinex ve OKEX'e DDoS saldırıları yapıldı dostlar. Buna dair iddialar var. Hatta Bitfinex bu saldırı iddiasını direkt böyle kabul ederken ve tam 45 dakika boyunca kullanılamaz hale gelirken OKEX hakkında da benzer haberler çıkmasına rağmen OKEX dedi ki işte hayır böyle bir şey yok. Biz kendimiz sistem güncellemesi yapıyoruz diye bir açıklama sundular. Yani bu olaya şöyle baktığımız zaman dostlar bakın Bitfinex hacklense alın abi size gerçekten buradan çok güzel yani tırnak içinde söylüyorum güzel bir düşüş senaryosu, güzel bir düşüş sebebi çıkar buradan. Umarız olmaz ama dostlar paranız nerede tuttuğunuza gerçekten çok dikkat edin. Bunun dışında biliyorsunuz vadeli işlemlerde kontrat başlangıç ve bitiş tarihlerinde Bitcoin'de ne oluyor? Genelde ekstra bir böyle bir hacim oluyor, ekstra bir hareketlilik oluyor. Başta söylediğim konuya geliyoruz. 27 Mart'ta bakın 27 Mart bunu not edin isterseniz CME'nin vadeli işlemlerinde kontratlar bitiyor. Yani 26 Mart ve özellikle 27 Mart bölgesinde bu dönemde Bitcoin'de ekstra bir hareket olabilir ve diyerek şimdi kripto paralardaki akışı da şöyle bir kontrol edelim. Bakalım para nereden nereye gidiyor? Bunu da bilmek lazım. Bu noktada Ethereum'un USDT tarafından sert şekilde beslendiğini görüyorduk. Bunu da zaten önceki günlerdeki haftalardaki videolarda konuşmuş sizlerle paylaşmıştık. Bu da Ethereum'u zaten güzel bir şekilde yükseltmişti. Şimdi Ethereum'a akan paranın bir kısmının aynen Bitcoin'e kaydığını görüyoruz ki zaten şu an aslında bir bekleme sürecindeyiz diyerek ben jet hızıyla Bitcoin'in teknik analizine geçmek istiyorum. Başta şunu söyleyeyim bakın olur veya olmaz ama Bitcoin'de önce biraz daha düşüp sonrasında daha sert şekilde yükselebiliriz. Nedenleri için çarşamba günkü videoyu özellikle bekleyin dostlar ve Bitcoin'de geçenlerde ne demiştik abi? 8450 dolarda bir minimal bir destek var biliyorsunuz. Buralara Bitcoin geldi, buralarda takılı ve bir miktar daha üstüne attı. Şu aralar işte 8700, 8600, 8500 o aralarda böyle bir periyot böyle bir skala içerisinde gidip geliyoruz. Buradan yükselmeye çalışıyor aslında Bitcoin ama daha da yükselmeye çalışıyor ama enerji aslında çok fazla yok. Sert kırılma mevzusuna gelirsek de bakın burada bir kama var. Yani böyle bir alçalan takoz var. Ama hani şunu söyleyeyim bu formasyonların devamında her zaman böyle %100 diyemesek de genelde bir hareket geliyor. Bir sert bir kırılım geliyor. Size ilginç bir şey daha söyleyeyim mi dostlar? Şu son bir ayda, 1,5 ayda falan baktığımızda bazı günler hep böyle ne hikmetse hacmin azaldığını görüyoruz. Arkasından da bir hareketin geldiğini görüyoruz. Ne zaman oldu derseniz bakın 9 Şubat'ta, 19 Şubat'ta, 25 Şubat'ta bunlar olmuş ve şimdi de işte bir hareket gelebilir buradan ve toparlayacak olursak halving dediğimiz blok yarılanmasının da böyle bize doğru yaklaşmasından kaynaklı olarak böyle 5000 dolar, 6000 dolar gibi böyle aşırı sert düşüşleri şimdilik beklemiyorum ama bir süre daha böyle bu aralarda tıkırında gidebiliriz. Ama unutmayın altcoin'lerin halvinglerde yaptığı yükseliş hareketiyle Bitcoin'in halving sürecinde yaptığı bu yükseliş hareketlerinin birbirine taban tabana bir zıtlığı var. Yani altcoin'lerin bu sürecine bakıp Bitcoin'e bir fikir çıkarmak çok doğru olmaz ve özellikle Bitcoin'e bakmak lazım diyerek şimdi isterseniz ikinci maddede Ethereum'u konuşalım ve işin bu başta dediğimiz bu büyük patlama olayı var ya ona geçmeden önce Ethereum topluluğu şu an bir konuya şiddetle karşı çıkıyor biliyor musunuz dostlar? Yani kendi içinde böyle bir ayrılma durumu bile belki gelecekte olabilir. O da ne biliyor musunuz? Proof of Stake'e geçiş aşamasında Ethereum'un Proof of Work'tan yavaş yavaş Proof Pov'a geçmesi. Yani Proof Pov da aslında Pov'un kendi içerisindeki bir algoritma oluyor ve burada da yani bu algoritma sayesinde de Proof of Stake'e geçiş Ethereum tarafında kolaylaşabiliyor ve amacı da ASIC cihazlarla Ethereum madenciliği yapanlarla ekran kartıyla Ethereum madenciliği yapanlar arasında bir hani o olabilen adaletsizliği dengelemek. ASIC cihazları biliyorsunuz abi işi daha da böyle bir core bir nedir? Madenciliktir abi ve bu noktada ekran kartlarına göre bir üstünlüğü var. İşte bu algoritma bu aradaki farkı dengelemeye çalışıyor ama Ethereum topluluğu buna şu an karşı çıkıyor abi. Ya bakalım neler olacak? Verilen tarihlere göre de bu yılın ortalarında Ethereum 2.0'ın gelmesini ve artık nihayet Proof of Stake'e geçişinde başlamasını bekliyoruz. Öncesinde de tabii ki bir testnet olur, bir testi olur, bilmem ne olur ama sonrasında da muhtemelen mainnet'e geçer. Belki bir tık daha gecikebilir. Büyük bir patlama, büyük bir fiyatın yükseliş konusuna gelirsek de bakın Ethereum 2.0 gelirken bence boğa dediğimiz bu yükseliş sezonda olmamız veya boğaya yakın bir yerlerde
yerde olmamız gerekiyor ama yatırım tavsiyesi olmasında dostlar çok kötü, böyle çok dip bir pozisyonda değilsek, dip böyle düşüşün dibin dibi bir sezonda değilsek belki çoğu coin düşerken Ethereum aralarından sıyrılarak yükselişe geçebilir. Ama az önce verdiğim zamanlamaya çok dikkat dostlar. Mayıs ayında Bitcoin'de halving var. Yani blok yarılanması var ve Ethereum'da bize ne diyor? 2020'nin ortalarında ben Proof of Stake'e geçeceğim demiyor mu? Yani bu da şöyle bir çağrışım yapıyor bende. İşte Mayıs ayında Bitcoin'de halving'le birlikte piyasa daha önceleri olduğu gibi olumlu bir havaya bürünürse Ethereum'da gelecek çat diye ortaya 2.0 Proof of Stake'i bırakıp ve bu hazır piyasa güzelken muhtemelen bu planlanıyor. Piyasa güzelken biz de yapıştıralım Proof of Stake'i ve daha da yükselişe geçelim diye olabilir ama Ethereum'da şu ana gelirsek, şu noktayı konuşursak şu anda dostlar DeFi dediğimiz problemler var Ethereum'da. Yani aslında direkt kendinde değil ama kendisi üzerindeki platformlarda olan problemler bunlar. Bakın 2020'nin önemli trendleri arasında girmesini beklediğimiz merkezi olmayan finans var ya, şu DeFi. Ve bu benim de kripto sözlükte geçtiğimiz günlerde yer verdiğim bir problem dostlar. Bazı DeFi platformları saldırıya uğramıştı ve bu sanırım biraz böyle bir güven kaybına yol açtı ve yatırımcılar da haliyle DeFi platformlarında tuttukları Ethereum'larını çekmeye başladılar. Ya dostlar, Ethereum'da şimdilik olaylar bu şekilde. Hiçbir yere ayrılmayın. Ne yapalım? Üçüncü maddede Ripple'ın XRP'sinde şöyle bir analiz edelim. Önemli haberlerini, önemli olaylarını konuşalım ve başta dediğim gibi Ripple'da da heyecan verici bir gelişme var dostlar. Ripple'ın CTO'su David Schwartz bir açıklama yaptı ve dedi ki XRP ağında çok yakında yeni kripto paralar üretilebilecek dedi. Bu olay gerçekten dostlar XRP'yi daha merkeziyetsiz hale getirebilir ama onun için tabii ki de Ripple'ın elindeki XRP'leri çıkarması lazım. Elinde artık bir şirketin, yıl olmuş abi 2020, Stellar olur bilmem ne olur, elinde büyük miktarda coin tutmaması gerekiyor. Ve bundan dolayı XRP bir ekosisteme dönerse ne olabilir? Hacim de gelebilir. Orta vade için söylüyorum tabii ki. Çünkü yeni kripto paralar satışlarını muhtemelen ne yapacaklar? XRP ile yapacaklar gibi senaryolar üretilebilir. Gerçi bu olaylar hani hacim falan diyoruz ama bunların XRP'yi ne kadar etkileyeceği de dostlar gerçekten neye bağlı biliyor musunuz? İçinde bulunduğumuz piyasaya bağlı. Ya bununla o kadar çok ilgisi var ki bunu belki defalarca test etmişizdir. Ve mesela XRP bu olayı aktive eder ve o noktada biz boğa dediğimiz yükseliş sezonundayızdır ve ne olur abi, deli gibi hacim gelir, herkes her yerde XRP konuşulur. Bu da XRP'yi çok sert yükseltebilir. Ama ayı dediğimiz düşüş sezonundaysak bu yaprakları bile kımıldatmayabilir. Dolayısıyla gerçekten bu gözle de bakmak lazım ama sonuç olarak XRP tüm kripto paralarla birlikte düşüş yaşarken ve üzerinde Ripple'ın bu çatır çatır XRP satmasından da kaynaklı olarak bir satış baskısı varken evet, bu bir pozitif kırılım yaratabilir. Bu haber pozitif bir kırılım, bir yükseliş yaratabilir. Kısa vadeli veya orta vadeli olarak XRP'nin fiyatında ne olur? Bir miktar yükseltebilir. Bu arada şu gerçekten komik dostlar. Bu haberleri falan okuduğum zaman direkt beynime, aklıma şu geliyor. Ripple XRP bağımsızdır, bizimle alakası yoktur diye bas bas bağırıyor ya. Bunun böyle olmadığını zaten biliyoruz ama şimdi madem XRP merkeziyetsiz, bunun bir an sizin dediğiniz gibi olduğunu varsayalım. Sizin derken Ripple'dan bahsediyorum. O halde bu işe sen nasıl XRP ağında yapabiliyorsun ya? Yani sen XRP ağında nasıl böyle bir şeye kalkışabiliyorsun? Her neyse, biz sonuca bakalım, önümüze bakalım ve XRP'de uzun vadede iyi bir boğa sezonunda 45 cent civarı beklentim kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan kenarda bekliyor. Şimdi Ripple şirketinin bu az önce konuştuğumuz XRP üzerinden yeni kripto paraların ortaya çıkaracak olması var ya, böyle bir hani bir geliştirme yapacak olması, bu haberi saymazsak ben genel olarak Ripple'a karşı zaten uzun süredir çok olumsuzdum ki hala öyleyim ama bu XRP almayacağız anlamı da bence gelmiyor. Çünkü kısa vadeli güzel bir tablo ortaya çıkarsa pekala alınıp bekleyebiliriz abi. Yatırım tavsiyesi değil ama sonuçta hepimiz burada para kazanmak için bakıyoruz. Şuna çok dikkatli olsak, coinlerle, kripto paralarla pozitif anlamda bir aşk yaşamayacağımız gibi negatif anlamda da bir aşk yaşamamamız lazım. Yani bir coin şirketi çok kötü diye orada kısa vadede bir kar potansiyeli görüyorsak işte şirket çok kötü diye almamazlık da etmemek lazım. Ve XRP'nin teknik analizine de bakacak olursak da çok net bir OBO dediğimiz omuz baş omuz formasyonundan geçtiğimizi görüyoruz abi ve işte şu an zaten siz de ekranda görüyorsunuz ve bazen şunu da söyleyeceğim size dostlar, çuvaldızı kendimize de batırmamız lazım. Her zaman en iyi şekilde, hızlı bir şekilde görmemiz yani mümkün olmayabiliyor, bu kalıp hareketlerden bahsediyorum. Bazen baştan fark ederken bazen de sonuna yetişebiliyoruz. Neyse, bu OBO'nun teknik olarak XRP'yi götürebileceği en dip nokta neresi biliyor musunuz? 18 cent
cent, 19 cent civarları ki XRP hatırlarsanız birkaç önceki sert düşüşte de 18 centten toparlayıp hafif yükselişlere geç başlamıştı. Dilerim ki 18-19 centlere kadar esnemez. Eğer bu olası düşüşü fırsat olarak görüp ben Eren alttan toplamak istiyorum diyorsanız da biliyorsunuz abi genelde böyle en dipten toplamaya çalışmak gerçekten kritik bir hata, kritik bir hareket ama ne gelirse gelsin hesabı istenirse 18 sente 19 sente kadar uzanan bu yolda kademeli olarak parça parça alımlarda girilebilir isterseniz ve bir de burada kama formasyonunda oluşmuş dostlar. Bunu da söylemek istiyorum. Yani bunun da devamı genelde ne oluyor? Kamanın devamı, alçalan kamanın devamı hafif bir yükseliş olabiliyor. Şunu da biliyorum, bakın çok dar bir alanda işliyor şu an bu söylediklerim. Bunun farkındayım ama XRP zaten iyice sıkışmış durumda. Neyse, bu kamayı şu an XRP yukarı yönlü kırabilir ve bunun içinde teyit bölgesi 24 cent 25 cent civarları olabilir. Az önce söylediğim OBO ile birlikte de bu formasyonu harmanlarsak, şöyle ortaya da daha net bir bilgi vermeye çalışırsak, bu kama ne kadar böyle şiddetli kırılırsa OBO'nun da XRP'yi 18 cent 19 centlere götürme ihtimali de o oranda azalır dostlar. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Önce bu kamanın hareketini bir görmek lazım. Yani bu kamanın hacmi, gücü ne kadar olacak onu görmek lazım ve sonrasında da dönüp OBO'nun düşüş potansiyelini şöyle bir analiz etmek lazım diyerek şimdi isterseniz Bitcoin Cash'e de hızlıca bir bakalım ve bu arada kanala hala abone olmadıysanız lütfen abone olup zile dokunun dostlar. Videolarımı beğenip yorumlarınızı da mutlaka ve mutlaka yazın. Herkesten bekliyorum. Ve şimdi Bitcoin Cash'te de kuşkusuz en önemli haber ne abi? Bu süreçte Nisan ayındaki halving dediğimiz blok yarılanması. Tahminen bu 8 Nisan'da olacak ve coinmarketcal.com'a göre sonunda L var. P değil dostlar. Sonunda L yazıyorsunuz. Buna göre dostlar Bitcoin Cash destekçisi Roger Ver 9 Nisan'da İstanbul Blockchain Week'e geliyor. Konuşmacı olmak için Bitcoin Cash'in teknik analizine de şöyle hızlıca bir bakacak olursak ne görüyoruz biliyor musunuz? Bitcoin Cash'te de önceden bir OBO vardı demiştim ama size ne güzel ki güzel bir haber de vermiştim ve bu beklenildiği kadar çalışmamıştı. Yani çalışsa inanın Bitcoin Cash daha da düşecekti ama bu olmadı. Şimdi ise bu OBO'nun daha da büyüğü var şu an ama umarız bu da çalışmaz. Gerçekten bu da çalışmaz ki çalışırsa da ne olur biliyor musunuz? 264 dolara kadar Bitcoin Cash'in aşağı doğru yolu olabilir. Fakat Nisan'da halving var. Bitcoin Cash'te halving var. Blok yarılanması var. Bu da Bitcoin Cash'i yükseltebilecek veya en azından buralarda tutabilecek itici bir güç olabilir. Destek alır ve buralardan yükselebilirse de önce bakın not edin, önce 339 dolar sonra da 377 dolara kadar yükselebiliriz. Burada da bir kama formasyonu var dostlar. Aslında baktığınız zaman gerçekten grafik XRP ile çok benziyor. XRP ile Bitcoin Cash'in hareketleri son dönemde çok benziyor. XRP'de de söylediğim şeyler dolayısıyla Bitcoin Cash için de geçerli olabilir diyerek şimdi izin verirseniz Bitcoin üzerinden de birkaç kelam ben etmek istiyorum. Özellikle piyasaya yeni giren dostlar için etmek istiyorum. Şunu lütfen bilin, bakın piyasalar sürekli olarak bir yukarı bir aşağı sallanıyorlar ki heyecan gelsin, yeni yatırımcılar gelsin, öyle değil mi? İşte ne olur, para el değiştirir, panik yapanlar olur. Bunların panik yaptığı coinleri de başkaları daha ucuza kapatabilir. Dolayısıyla piyasalar hep sallanacak. Bunu bir aklınıza koyun, cebinize yazın. Özellikle kripto paralarda bu volatilite dediğimiz yükseliş ve düşüş borsaya göre kimi zaman çok daha sert olabiliyor. Çok da acımasız olabiliyor. Eğer bunu kaldıracak gücünüz ve psikolojiniz yoksa, ki olmayabilir abi, bunu gerçekten anlarım. O zaman çekilip uzaktan izleyebilirsiniz ve önümüzde bu biliyorsunuz Bitcoin'de blok yarılanması var ya. İşte bunu da takip edip trend yükselişe geçtiğinde de kaybetmeyi göze alarak minik rakamlarla al sat yapmayı deneyebilirsiniz. Hatta şimdi bile yapabilirsiniz öğrenmek amaçlı. İşte hep dediğim gibi 100 lira 200 lira gibi rakamlarla girip böyle bir bakmak lazım. Azdan az gider, çoktan çok gider kuralı çünkü burada da geçerli. Az da girerseniz az gider, çok da girerseniz çok gider. Buna siz karar vereceksiniz. Başta muhtemelen kaybedeceğiniz için en azından az kaybedin abi. Benim derdim tasam bu ve bunu da lütfen aklınıza yazın. Ve bugünün bonus bilgisine de şöyle hızlıca geçmek istiyorum. Bugünün bonus bilgisine neyi konuşacağız biliyor musunuz? Ya itiraf ediyorum, benim de içmeyi çok sevdiğim koladan bahsedeceğiz. Vücudumuzun sadece bir bardak kolayı sindirmesi için, böbreklere daha doğrusu zarar vermeden sindirmesi için karşılığında bizim tam 32 bardak su içmemiz gerekiyormuş. Gerçekten bir bardak kola karşılığında tam 32 bardak su. Bu baktığınız zaman çok adil değil ama hayat böyle. Dostlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yakında size yeni Ledger çekilişleriyle ilgili de güzel haberler vereceğim. Bunun için
için çalışıyorum şu an. Lütfen daha yakından takip etmeyi unutmayın. Bu çekilişlerin hemen gelmesini isterseniz ve bana teşekkür etmek isterseniz lütfen hemen şu an kanalıma abone olup zile dokunun. Videolarımı beğenin ve bol bol yorumlarınızı da mutlaka yazın. Bam bam.